Arkadaşlar hepinize merhaba. 2021 model Eco Elegance Honda Civic ile birlikteyiz. Aracımız 60.000 kilometrede, LPG'li fabrika çıkışlı. Hem aracı inceleyeceğiz hem CVT şanzımanla uyumunu inceleyeceğiz ve aynı zamanda şehir içi, şehir dışı kullanımını yapacağız. Güzel bir test videosu olacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle tasarımla başlamak istiyorum. Honda Civic benim de çok beğendiğim sportif karaktere sahip bir araç ve özellikle modifiye tutkunları için oldukça güzel bir seçenek. Aracın tasarımına baktığımızda aracın önünde bulunan nikelaj aracın şıklığına şıklık katmış ve farların üzerine doğru uzanması oldukça güzel bir etki yaratmış. Bu araçta da küçük de olsa modifikasyon yapılmış. Yan tarafa geldiğimizde 205-55-16 inç çapında Bridgestone Turanza lastiklerimiz var. Bu araç için biraz daha küçük kaldığını söyleyebilirim. Keşke 17 inç çapında lastikler standart olarak gelmiş olsa orta ve üst paket seviyelerinde. Motor kaputuna baktığımızda küçük bir motor kaputu var. Tavan çok güzel bir şekilde aşağıya doğru eğim kazanmış. Arkada da oldukça güzel bir tasarım hakim. Araçta bulunan balık sırtı antense aracın şıklığına şıklık katmış diyebilirim. Araçta bulunan modifiyeleri de göstermek istiyorum. Çok küçük bir modifikasyon yaptığınızda bu araca güzel bir şekil alacaktır. Arka tekerlekler birbirinden bağımsız bir süspansiyona sahip. Egzoz çıkışını burada görüyorsunuz. Burada gördüğünüz egzoz çıkışları ise sahte egzoz çıkışları. Yine elegans ve egzekütif donanımda standart olan sunroof aracın şıklığına şıklık katıyor. Çamurluğa monte edilmiş ışıklarsa araca farklı bir hava katıyor. Aracın anahtarını da göstereyim. Ne yazık ki anahtarsız giriş sistemi yok. Keşke olsaydı diyorum. Çünkü bagajı açmak için ya anahtarı ya da kapı içindeki düğmeyi kullanmanız gerekiyor. Şimdi isterseniz aracı çalıştıralım ve motora bakalım. Honda Civic'te 1.6 litre hacminde 125 beygir ve 152 Nm torka sahip bir motor bulunuyor. Atmosferik beslemeye sahip. C sınıfı araçlarda amortisör görmeye pek alışık değiliz. Bu araçta da yine aynı şekilde çubuk kullanılmış. Araç fabrika çıkışlı LPG'li olduğu için bakın şöyle üzerinde bir uyarı var. Eco LPG motor yağı kullanılıyor diyor. Biliyorsunuz LPG'li araçlar biraz daha yüksek ısılarda çalıştığı için BRC ve Honda'nın ortak geliştirdiği bir proje. Araçta sadece motor yağı değil aynı zamanda valfler, sekmanlar ve contalarda LPG için özel olarak tasarlanmış. Böylelikle uzun ömürlü bir LPG kullanımı size sunuyor. Şimdi size bagajı göstereyim. Arkada herhangi bir düğmesi yok. Kumandadan açıyoruz ve yukarıya doğru kaldırıyoruz. Toplamda 519 litrelik bir bagaj hacmi var. Stepne tarzı LPG tankı kullanıldığı için bagaj hacminden kaybetmemiş. Gördüğünüz gibi fabrikasyon olduğu için her şey nizami yapılmış ve burada dönüşümle ilgili bilgiler yer alıyor. Bagajda bir aydınlatma bulunuyor ve iç taraf güzelce kapatılmış. Bence sınıf standartlarında. Yükleme alanı biraz dar ve şurada hafiften bir eşik var. O yüzden orta boy bagaj kullanmanızda fayda var. Aynı zamanda arka koltuklarda buradan çekerek yatırılıyor. Bagajı kapatmak için yine burada bir el tutamağı bulunmuyor. Bu da bir eksiklik bence. Her defasında eliniz kirlenecektir. Şimdi aracın iç tarafını göstermek istiyorum. Burada bir cebimiz var ve buraya sularımızı rahat bir şekilde koyabiliriz. Arkada bir kol dayamamız var. Neredeyse 90 derece duruyor. Buradan arkaya erişim yok. Koltukları katlayıp arka tarafa erişim sağlanabilir. Üst tarafta bir aydınlatmamız var. Hava çıkışı bulunmuyor. Herhangi bir USB-C bağlantısı yok. Sol tarafta cep yok. Sağ tarafta bir tane burada cep bulunuyor. Küçük de olsa bir şaft tünel yüksekliği var. Arka tarafta bir el tutamağımız var. Şöyle göstereyim. Baş mesafesi oldukça iyi. Boyum 1.85. Ön tarafta da koltuk bana ayarlı ve oldukça iyi bir diz mesafesi var. Arkada iki kişi oldukça rahat seyahat edecektir. İç tarafa geldiğimizde şöyle malzeme kalitesini göstereyim. Çok yumuşak olmayan bir plastik var. Burada da iyi fakat aşağılarda, yan taraflarda sert plastik var. Üst tarafa bakalım. Evet, yumuşak. Bu arada arka tarafa bakmamıştık. Buralar sert her zaman olduğu gibi. Yine kullanışlı bir gözümüz var ve torpido gözünde ışıklandırma var fakat soğutma bulunmuyor. Orta konsol tasarımı oldukça güzel tasarlanmış. Biraz yüksek bir yapıya sahip. Burada bir kablosuz şarj ünitemiz var ve
Hemen alt tarafta gizli bir bölme var. Burada aynı zamanda HDMI ve USB-C çıkışları var. Orta konsolda bardağınızı veya termosunuzu koyacağınız bir alan var ve burada bir kolçağınız, içi oldukça geniş saklama alanınız var. Yine burada da USB bağlantısı var. Kolçak şöyle öne arkaya hareket ediyor. Üst tarafa baktığımızda sunroof'u bu şekilde açabiliyoruz. Sunroof da içerinin ferahlığını arttırıyor. Aydınlatma ışıklarına baktığımızda sarı lambalar kullanılmış. LED ne yazık ki yok. Sağ tarafı açtık, baktık. Makyaj aydınlatması da burada aydınlatması var. Sol tarafı da şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde makyaj aydınlatması var. Gözlük için herhangi bir yer yok ne yazık ki. Keşke onun için de bir yer ayrılmış olsaydı. Bu arada koltukların da yan desteklerinin iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Koltuk döşemelerini ve yan desteklerini beğendim. Pek çok araçta sürücü tarafında el tutamağı olmaz. Bunda var. Bu da bir artı. Direksiyonun sol tarafında bir kumanda bölümü var. LPG modunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Benzine geçebiliyorsunuz. VSA'yı kapatıp park sensörlerini aktifleştirip kapatabiliyorsunuz. Şimdi direksiyonu göstereyim. Sol tarafta yol bilgisayarı ile ilgili düğmeler bulunuyor. Sağ tarafta cruise kontrol ile ilgili bilgiler var. Hayalet ekran diye adlandırılan ekran bulunuyor. Bu da güzel ve ön koltuklar ısıtmalı. Bu da sevdiğimiz bir özellik. 60 binde aracımız ve hemen şöyle göstereyim. Vites topuzunda küçük de olsa tabii bu kullanıma göre değişebilir. Biraz deformasyon mevcut. Onun haricinde herhangi bir deformasyon bulunmuyor araçta. Bence 60 bin için oldukça iyi bir kondisyona sahip. Aracın malzeme kalitesinin ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi. Biraz multimedyadan da bahsedeyim. İklimlendirmeye tek bir tuşta erişebiliyorsunuz veya direkt buradan sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra işlem yapmak gerekmiyor. Bu güzel bir özellik. Dokunmatik ekran menüsünün de güzel çalıştığını söyleyebilirim. Çok fazla ayrıntıya girmeden isterseniz sürüşe geçelim. Sürüşe geçmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Sağ tarafta benzin deposunun doluluk oranını, ortadaki hayalet ekrandaysa LPG tankının doluluk oranını görebiliyorsunuz. Sol tarafta LPG uyarısı var. O da aracın LPG'de mi ya da benzinde mi olduğunu size söylüyor. Şimdi aracımızı çalıştıralım ve şehir içi turuna başlayalım. Keşke burada bir çalıştırma düğmesi olsaydı. Şehir içi turumuza başlamadan önce önümüzde güzel bir yokuş var. Araçta hill holder var. Yani yokuşta aracınız geriye kaymayacaktır. Şimdi 3 saniye boyunca sizi tutacak. Bir onu bir test edelim. Bakalım tutuyor mu? Bıraktım frenden ayağımı. Evet, geriye kaydı. Vites aracı demek ki tutmuyor. Böyle uzun bir süre eğer aracın kalmasını istiyorsanız brake hold tuşumuz var. Brake hold'a basıyoruz ve daha sonra ayağımızı çekiyoruz. 1001, 1002, 1003, 10 dakika ne kadar kalırsanız kalın araç kesinlikle geri kaymayacaktır. Bekleme eğer yapacaksanız brake hold'u kullanmakta fayda var. Aynı zamanda şanzımana da faydası olacaktır. Şimdi gaza bastım. Otomatik olarak araç geriye kaymadı ve devam ettik. Kullanabilecek güzel bir özellik. Kapılar kapandı hızlanmamızla birlikte. Benim sevdiğim bir özellik, ne yazık ki benim aracımda da yok. Mutlaka olması gerekiyor. Özellikle güvenlik açısından. Şimdi brake hold'u bayır aşağıda göstermek istiyorum. Şu an brake hold aktif. Frenden çektim. Yine aracı tutacak ve gaza bastığımda otomatik olarak hareket edeceğiz. Evet, aynen bu şekilde hareket ettik. Araçta küçük de olsa trim sesleri var. Şurada termosumu koyduğum bir yer var. Alt tarafında yalıtım malzemesi olmadığı için, bunun da altında herhangi bir yalıtım malzemesi olmadığı için ne yazık ki burası da ses yapıyor. Bunun da böyle olmasını istemezdim açıkçası. Kendinden kararan dikiz aynamız var. Üst tarafta sunroof'tan bahsetmiştim. Şu an açık. Kapatabiliriz. Oldukça ferah hissettiriyor aracın içini. Hatta biz de açalım. İç taraf biraz daha güzel gözüksün. Direksiyon hissiyatı olarak baktığımızda hisli bir direksiyon. Direksiyon hissiyatını beğendim. Aynı zamanda direksiyonun alt tarafında pedal shiftlerimiz var. Bunlarla da vites değiştirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Ben özellikle fren yaptığımda bunu kullanırım. Geri görüş kamerasını göstermek istiyorum. Netlik anlamında oldukça zayıf. Fakat güzel yanı şu: direksiyonu sağa veya sola döndürdüğünüzde aracın nereye gideceğini gösteriyor. Aynı zamanda direksiyon da sola dayandığında hafif böyle tatlı bir durduruş hissi var. Şimdi bir kasisten geçeceğiz. Hemen bir bakalım. Evet, sönümlemesi iyi. Süspansiyon ayarlarının tatlı sertlikte olduğunu söyleyebilirim. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Öndeki araca fazla yanaşırsanız yaklaşan nesne diyor. Sanki uzaydan bir şey gelecekmiş gibi. Komutan Logar,
Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Şehir içi kullanımda gaz tepkilerinize çok iyi cevap veriyor. Araç oldukça tatminkar bir performans sergiliyor. 125 beygiri de küçümsememek gerekiyor. Oldukça konforlu sürüşler yapabiliyorsunuz. Hem direksiyon hem gaz hem aracın genel anlamında konfor olarak baktığımızda şehir içi kullanımda konforlu bir sürüş sizleri bekliyor. Start stop sistemi bulunmuyor araçta. Bu olsa güzel olurdu. Fakat zaten araç LPG'li, belki de teknik anlamda bu mümkün değildir. Aracın fren dozajlamasını da beğendim. Fren pedalına daha ilk bastığınız anda güzel bir fren hissi alıyorsunuz. Frenlerin de performansını birazdan göreceğiz. Görüş açısı olarak baktığımızda yanda aynaların pozisyonu oldukça güzel. Ön tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kaputun sağ ve sol tarafında bir şişkinlik var. Bunu görüyorsunuz. Arka tarafta ne yazık ki görüş biraz kısıtlı. O da eğilen cam tavandan kaynaklanıyor. Şimdi kırmızı ışıktayız. Biraz performanslı bir kalkış yapalım bakalım. Evet, gaza bastık. Bence şehir içi kullanım için yeterli bir performansa sahip. Şehir içi kullanımda sarsıntısız vites geçişleri, hatta vites geçişi yok bu araçta, biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Şehir içi kullanım açısından konforlu bir sürüş kesinlikle size vaat ediyor. Bu arada araçta yazlık lastik olmasına rağmen lastik sesini araç kesinlikle içeriye alıyor. Tam bir Japon klasiği. Şu anda 90'la gidiyorum. Hem lastik sesi hem de rüzgar sesi ufak ufak aracın içine girmeye başladı. Müzik sisteminden de biraz bahsedeyim. 6 hoparlörlü bir sisteme sahip. Kaliteli bir müzik dinleyemezsiniz fakat ortalama bir performans size sunacaktır. Ekranın üst tarafında eğer ekonomik kullanırsanız yeşil bir çizgi gözüküyor. Eğer gaza biraz fazla basarsanız beyaza dönüşüyor ve artık aracın ekonomik olmadığını size söylüyor. Burada bir de Ekon tuşu bulunuyor. Ekon'a bastığınızda gaz tepkileri biraz daha yavaşlıyor. Böylelikle daha ekonomik sürüşler elde edebilirsiniz. Şimdi 0-100 yapalım. Başladım. Devir sabit ve araç hızlanıyor. Yani bu hissi almak istemezsiniz, onu söyleyeyim size. Şimdi spor modu aldık. Bir de bu şekilde kalkış yapalım. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Bastım. Anca bağırıyor ama ne yazık ki istediğim gibi gitmiyor. Ve bu ses gerçekten rahatsız ediyor insanı. Şimdi bir de benzine alalım ve benzinle hızlanmamıza bakalım. LPG'yi kapattık. Boşa alalım, bir gaz verelim, ara gaz verelim. O da 4000'de durduruyor. Fazlasını yapmıyor bu arada. Evet, spora aldım. Benzinle kalkıyorum. Motor elektrik süpürgesi gibi bağırıyor. Aracın hızlanmasını hem LPG'de hem de benzinde görmüş olduk. Ben hissiyat olarak herhangi bir fark hissetmedim. Montaj aşamasında muhtemelen belki 0.5 saniyelik bir fark vardır maksimum sürate erişmesinde. Onun haricinde performans anlamında aracın LPG'de ya da benzinde gittiğini kesinlikle anlayamazsınız. Ses olarak da bu böyle. Ses olarak da herhangi bir değişim yok. Şimdi size biraz CVT şanzımandan bahsetmek istiyorum. Continuous Variable Transmission diye geçiyor. Yani sürekli değişken oranlı bir şanzıman. Araçta mesela şu anda 80 ile gidiyorum. 1400 devir civarında. Eğer bir bayır çıkmış olsaydık devir artacaktı ve hızlı tutmaya devam edecekti. Yani şanzıman oranları sürekli değişken. 2 tane koni düşünün. Zincirli bir ya da dişli bir tasarım yok bu araçta.
Bu iki koni arasında küçük hareketlerle aracın en uygun, en optimum çalışması gereken devir aralığı sizlere sunuluyor. Bu şanzımanın şöyle bir güzelliği var. Örneğin 120 ile gidiyorsunuz. Yolun durumuna göre en uygun devri ayarlayacaktır. Eğim olduğunu düşünelim. 1400-1300 devirde 120 ile gidebilirsiniz. Veya bayır yukarı çıktığınızı düşünelim. O zaman da 3000-3500 devir aralığında o bayırı çıkabilirsiniz. Yani değişken şanzıman size optimum verimi sağlayacak devir aralığını her zaman sunacaktır. CVT şanzımanında beğenmediğim husus motorun çok fazla bağırması ve tam gaz tepkilerine hızlı şekilde cevap verememesi. Şu anda cruise kontrolde ilerliyoruz. Süratimizi 80'den 100'e alalım. Bakalım motorun tepkisi ne olacak. Evet. 3500 devir. 4000 devire kadar çıktı. 100'e geldi. Tekrar devri ayarladı. Sürat geçişi anlamında biraz daha konforlu olmasını beklerdim. Ta 4000 devre kadar çıkmasını gerektiren bir durum yok. 120'ye alalım hızımızı. Bakalım motorun tepkisi nasıl olacak. Yine bağırıyor. 110'a geldik. 4000 devirdeyiz. 120'ye, 123'e geldi. Pardon, 130'a ayarlamışız. Evet, 130'a geldik ve devirimiz şu anda 2500'e kadar düştü. Şimdi bayır aşağı iniyoruz. 130'a gidiyoruz. Bakın devir biraz daha düşecek. 3000'den şu anda 2500'e kadar düştü. 2200'e kadar düştü ve hemen bitiminde tekrar yukarı doğru tırmanacağız. Bakalım devir ne olacak? Evet, 2500, 2600, 3000, 3500, 4000. Bu arada sürat 125'e düştü. 5000, 5500, 6000. Yani araç hızını tutmak için resmen çırpınıyor. Torkun biraz etkisi var ve CVT şanzımanın etkisi var. Uzun yolda bu aracı cruise kontrolle kullanmak zevkli olmayacaktır. Şimdi vitesi S konumuna aldım. Evet, gördüğünüz gibi devir 3000 devirlere geldi. Araçta şu anda cruise kontroldeydim. Ondan da çıktım. Vites küçülttüm. 5. viteste şu anda 4'e aldım. Bir yükleyelim bakalım, vites değiştirmeyelim. Vites değişimi yapacak mı? Hala 4. viteste. 5'e kendisi otomatik olarak attı. Aracın güvenlik donanımlarından da biraz bahsedeyim ki sadece önde park sensörü, arkada park sensörü var. VSA'sı var, yani Alman arabalarında bildiğimiz ESP sistemi. Onun haricinde aynalarda kör nokta uyarı sistemi yok. Şerit takip sistemi yok. 2021 model ve fiyatı 1 milyon lira civarında olan bir araçtan bahsediyoruz. Bence bunlar eksiklikler. Cruise kontrol var fakat adaptif cruise kontrol yok. Bu da bir eksiklik. Şu anda 100'le gidiyoruz ve panik fren yapacağız. Bakalım fren performansı nasıl? Bastım. Evet, oldukça güzel durdu. Dörtleri yaktı. Arkadaki araçları uyardı. Fren performansını beğendim. Aracımıza LPG aldık. Hemen benzin deposunun yanında orijinal bir de LPG dolum yeri var. Bu da güzel bir özellik. Ekstra tamponda herhangi bir delik açmaya falan ihtiyaç kalmamış. LPG'mizi aldık. Şimdi bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Park frenimiz çekili. Vitesi D'ye aldım ve gaza basıyorum. Lütfen park frenini indirin. Park frenini indirmemi söylüyor. Park frenini indirmek için ne yapacağım bilmiyorum. Lütfen park frenini indirmek için fren pedalına basın. Fren pedalına basın diyor. Bastım, indirdim. Emniyet kemerimi de takmayacağım. Bakalım emniyet kemeri için de bir uyarı verecek mi bana? Türkçe komutlar vermesi güzel bir özellik. Kapılarımız kilitlendi. Termosumuz sesini yaptı.
Lütfen sürücü emniyet kemerini takın. Evet, sürücü emniyet kemeri ikazını aldık. Mutlaka emniyet kemerimizi bağlıyoruz. LPG alımı yaparken tankı tam olarak doldurmamakta fayda var. İçinde bir müşir var arkadaşlar. Tam dolduğunda o biraz böyle yukarıda sıkışıyor. Mümkünse tam doldurmayın veya otomatik olarak pompa kestiğinde daha fazla yakıt almak için zorlamayın, yoksa size masraf açacaktır. Şimdi biraz viraj performansına bakalım aracın. Eğirdir'e doğru gidiyoruz ve bayır aşağı güzel virajlar var. Hem fren hem de viraj performansını tekrar göreceğiz. Manzaramız da harika. Hızımız 100 şu anda. Kulakçıklar vasıtasıyla da biraz düşürdüm. Oo, biraz kaydı. Gaza asıldım tekrar. Beklediğimden biraz erken kaydı. Evet, sağa doğru dönüşte. Evet, yine ESP küçük de olsa bir müdahale etti. ESP yalnız geç müdahale ediyor. Bu hoşuma gitti. Sürüş zevkini körüklemiyor. Evet, gayet güzel. Burası sert bir viraj. Evet, fren. Evet, kaydık, topladı. Evet, biraz beklediğimden önce kaydı araç. Ama yine de limitlerinin düşük olduğunu kesinlikle söyleyemem. 17 inç veya 18 inç jantlar olmuş olsaydı eminim daha iyi bir viraj performansı sergileyecektir araç. Bu arada araçta CVT sonsuz bir şanzıman dedik ama daha önceden hesaplanmış, programlanmış toplamda 7 tane vites var. Onları da kulaklıklar vasıtasıyla buradan çekip veya arttırıp vitesi değiştirebiliyorsunuz. Bu sürüş zevkini arttırıyor. Biraz yakıt tüketiminden bahsedeyim. Ortalama yakıt tüketimimiz şu anda 8,5 litre gösteriyor. Şehir içinde 10 litre civarı LPG yakarsınız. Şehir dışındaysa 7,5-8 litreye indirebilirsiniz. Tabi eğer performanslı kullanım yaparsanız aracın gücünün biraz yetersiz olmasından dolayı yüksek tüketim değerleri elde edebilirsiniz. Yine eklemek istediğim bir husus var. Eğer lastiklerden bir taş sıçrarsa çok fazla ses alıyor içeriye. Yani o taşı kemiklerinizde hissediyorsunuz diyebilirim. Direksiyonda bulunan tuşları beğenmedim. Hem yapısı hem de hissiyat olarak sanki bir Nokia kullanıyormuşsunuz hissiyatını veriyor. Şu an Arnavut kaldırımı tarzında bozuk bir satıktan gidiyoruz. Muhtemelen gürültüyü duyuyorsunuzdur. Ses yalıtımı anlamında çok başarılı değil araç. Şimdi Eğirdir'den çıktık, Isparta'ya doğru devam ediyoruz. Önümüzde bir rampa var. Bakalım bu rampada motor nasıl bir tepki gösterecek. Küçük bir gaz ihtiyacınızda bile hemen bağırıyor. Yine güzel bir viraj var burada. Evet, ESP'nin de müdahalesiyle güzel bir şekilde döndük. Hafif bir rampa var. Çok fazla hızlanmak istemiyorum. 3000 devirlerde gördüğünüz gibi gidiyor. Biraz hızlanmak istiyorum şu anda. Gaza biraz daha oturdum. Hemen 4000'leri görüyor. Viraj çıkışı tekrar hızlanmak istiyorum. Bakın süratim düşük aslında. Fakat 4000 devirlere kadar motor çıkıyor. Bu da sürüş konforunu olumsuz yönde etkiliyor. Aracın aydınlatma sistemini de akşam çeker ve onların da montajını yaparım. Toparlamak gerekirse anahtarsız giriş sisteminin olmamasını gerçekten beğenmedim. Alışmışım uzun yıllardır, 2011 yılından beri anahtarsız giriş sistemi olan bir araçlar kullanıyorum ve bu beni çok zorladı. Ve aynı zamanda bagajın anahtar yanımda olmasına rağmen manuel olarak açılması gerçekten can sıkıyor. İlla ki anahtarla açmanız gerekiyor veya kapıda bulunan düğmeyle açmanız gerekiyor. Bu gerçekten kullanışlı değil. Motor performansını değerlendirecek olursam şehir içerisinde evet iyi. Fakat uzun yolda özellikle rampa çıkarken aracın performansını beğenmedim. CVT şanzıman ekonomi odaklı fakat güç istediğinizde tabiri caizse elektrik süpürgesi gibi bağırıyor ve gitmiyor araç. LPG sisteminin de araçta
orijinal olarak olması büyük bir artı. Dijital olarak ekranda LPG seviyesini görmek bence güzel bir özellik. Malzeme kalitesi anlamında sınıf standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Ses yalıtımı anlamında zayıflıkları var. 16 değil de en azından bir 17 inçlik jant olmuş olsaydı çok daha güzel olurdu. Güvenlik anlamında şerit takip sisteminin olmaması, kör nokta uyarı sisteminin olmaması, hatta çarpışma önleme gibi sistemlerin olmaması büyük eksiklikler. Honda Civic ile ilgili değerlendirmelerimi tarafsız bir şekilde yapmaya çalıştım. Sorularınız varsa yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.